Daracık taş sokaklar, gün batımında parlayan liman, eşsiz Yunan lezzetleri ve binlerce yıllık tarih. Bu videoda Rodos'un en etkileyici yerlerini ve en lezzetli yemeklerini birlikte keşfedeceğiz. Hazırsanız başlıyoruz. Meis'ten Kalimera. Kalimera. Şimdi biz biraz önce Kaş'tan buraya geldik. Meis Adası'ndayız. Biraz sonra da bizi bekleyen gemimizle Rodos'a doğru hareket edeceğiz. Bunu neden yaptık? Anlatır mısın? Rodos'ta pasaport kuyruğunda beklememek için. Burada 5 dakikada falan geçti pasaport kontrolünde. Ama Rodos'ta 2 saat, 2,5 saat, 3 saate bulan beklemeler oluyormuş. Fethiye'den gitmek yerine Meis'ten gitmeyi tercih ettik. Oradan feribot 1,5 saat, buradan 3 saat. Ama orada beklemektense gemide vakit geçirmek bize daha Gemi de bayağı bildiğin gemi şeklinde. Bir de Meis'i de görmüş olduk arada. Dönüşte daha da çok vaktimiz kalacak. Şimdi Evet, fazla yok. evet. Onun için Meis'i tercih ettik. Şimdi Bize iyi biraz, tatiller. evet, bize iyi tatiller. Rodos'ta görüşürüz. Bülent Meis'e hoş geldin. Hoş bulduk Sayın Belediye Başkanım. Tamam mı? Hazır mıyız? Hazırız. Şimdi biraz kaçta? 11'de gelecek gemimiz. 11'de 11. Şimdi bir 40 dakika kadar var. O arada şöyle bakalım neler varmış. Burası Kaş'ın hemen karşısında, zaten 10-15 dakikada gelinen bir yer. Meis'e genelde günübirlik geliyorlar. Konaklama seçeneği çok fazla yok. İşte bir takım evler var. Birkaç tane de minik otel var bildiğim kadarıyla. Ama son derece sevimli bir yer. Dönüşte birkaç saatimiz var burada en azından. Evet, saat tam 11'e kaç var? 2 dakika var. Harika bir zamanlamayla geldi. Şimdi önümüzdeki 3,5 saati güzel gemide geçireceğiz. Haydi bakalım, Rodos bizi bekler. Gemi o kadar büyük ki bütün limanı kapladı adeta. Şimdi araçlar da bekliyor. Araçlar binecek, biz bineceğiz ve ondan sonra yola çıkacağız. Saat tam 11:15'te çıktık. Ne diyorsun şimdi bu olay için? Ya koskoca gemi saat 11'de gelir dediler. Saat 11'de geldi. 15 dakikada hem yolcuların hem araçların, içinde tırlar, kamyonlar da var binen. Hepsini 15 dakikada aldı ve çıktı. İnanılır gibi değil. Evet. Kayığı yanaştıramazsın 15 dakikada. Şimdi oturduk şöyle deniz kenarında bir yere. Önce şimdi ben bir keşif yapayım da ya da bir kahve içelim, sonra keşif yapayım. Ondan sonra belki bu bagaj bırakacağımız bir yer vardır ama yok gibi duruyor. Haydi bakalım, biraz sonra görüşürüz. Şimdi ben kahveyle bir pasta söyledim. Bülent de sandviç yiyor. Şu karşısı da Kaş Kalkan yolu. Çok güzel. Ona paralel gidiyoruz şu anda. Gittiğini bile anlamıyoruz zaten. Kayıyor gibi adeta. Çok güzel. Hadi bakalım, biraz sonra gemiyi keşfederiz. Nasıl keyfin? Keyfim çok iyi. Çok güzel değil mi? Şurada şöyle denizi seyrede gidiyoruz. Bir de restoran olmasaydı, Şarabımızı içiyoruz.
Şarabımızı içiyoruz. Sandviç yedik. Restoran kapanmış. Anlamadık niye olduğunu. Açılmış mıydı şimdi? Yok, açık değildi. Neyse olsun, sandviç de güzeldi. Şimdi yaklaşık 40-45 dakikalık bir yolculuğumuz kaldı. Hava da biraz bulutlandı. Bakalım Rodos'ta nasıl olacak? İnerken görüşürüz. Evet, Rodos'a geldik. Şu burnun en ucundaki otelde kalacağız. Saatimiz kaç? 2,5. 3 saat 15 dakikada geldik. Hiç de zaman nasıl geçti anlamadık. Çok da keyifliydi. Şimdi bir taksi bulup otelimize gidelim. Ondan sonra da Rodos'u keşfetmeye başlarız. Hadi bakalım. Evet, hiç pasaport kontrolüne girmeden Rodos'a hoş geldin. Onu çok iyi akıl ettik ya. Değil mi? Çok da keyifli oldu. Kesinlikle. Hava da güzel, esiyor. Şimdi bir taksi bulalım. Otelimize gidelim bakalım. Evet, biz de bir taksi kaptık. Yasas. Hello. Merhaba. Merhaba. Burası ne? Yani ilk intiba olarak son derece iyi korunmuş, etkileyici binalarla dolu bir yer. Kalabalık ama zaten hani bu sürpriz değil, kalabalık olmasını bekliyor. Şoförümüz telefonla konuşuyor, kapatıyor. Otelimize geldik. Dağıtmadan önce odamızı görelim. Hemen girer girmez burada bir şey. Burası böyle tuvalet. Burada duşakabini var. Burada çay makinesi. Yatak odamız. Ve hem plaj manzaralı hem havuz manzaralı. Herkes çimenlere yayılmış. Hava da sıcak. Böyle bir plaj. Burası şöylece gidiyor. Bu taraf Eli'ye bakıyor. Bu tarafın adını unuttum. Şimdi burası da balkonumuz. Minimal bir şekilde. Şimdi odayı dağıtmadan böyle göstermiş olayım. Keyfimiz yerinde. Şimdi biraz bir oturalım bakalım. Oh, ne kadar güzel. Şimdi şöyle kıyıdan gidelim. Şurası Rodos Akvaryumuymuş. Adanın en kuzey ucu o. Ondan sonra da bizim otel geliyor. Şimdi ne diyorduk? Bizim otele yakın bir yerde şeyler yiyeceğiz. Bakalım neler göreceğiz. Burası gene şehir merkezinde. Denize girilebilen güzel ince çakıllı bir Antalya'daki Konyaaltı plajına benziyor şey olarak. Neymiş buranın adı? Peskesi. Hadi bakalım girelim neler varmış. Bakalım. Evet, deniz kenarında böyle tatlı bir yerde güneşi batıracağız. Hava da çok güzel oldu. Şimdi seçelim bakalım. Peynir saganakimize kavuştuk. İslimidye geldi ama içi ayrı değil, kabuğuyla birlikte geldi. Bir de ne söyledik Bülent? Dolma. Kalamar dolması söyledik. Şimdi önce bunları yiyelim. Şöyle de çok güzel bir gün batımı var.
Hadi bakalım. Rodos'taki ilk yemeğimiz. Afiyet olsun. Bu da diğer çocuk. Kalamar dolması. Güzel şeylerle yanında servis edilmiş. Bülent heyecanla bunu bekliyordu. Hadi bakalım. Yemeğe başlayalım. Evet. Kritik alalım. Yediklerinin kritiğini yaptım. Çok memnun kaldım. Ne oldu? Yunan adalarında ki bundan önceki Yunan adalarında Adem lezzeti almadım. Bir tek Saganaki güzeldi. Onun dışındakilerini beğenmedim. Bakalım yarın başka yerlerde nasıl olacak? Herhalde kesinlikle yani taverna dedikleri aile işletmelerinin olduğu yerlere gittik. Burada öyle değil mi? Ama pek öyle gözükmüyor. Yani öyle dediler, yerel mutfak, yerel turizm dediler ama ya da Rodos'un yereli Onu daha büyük ada olduğu için restoranlar daha büyük işletmeler. olabilir. Yarınki yemeklerden sonra daha şekillenir herhalde. Saganaki evet tamam. Midye Güzeldi ama midye de güzeldi. Sadece içleri çok azdı. Küçüktü yani. gibi midyeler vardı. Evet. Tamam lezzetliydi ama yediğini yedim mi yemedim mi anlamıyorsun. Peki bakalım o zaman Midye dolma istedim. Benim bildiğim midye bu dolma bu değil. midye değil kalamar dolma. Abi, kalamar dolma. Benim bildiğim kalamar dolma bu değil. İçini peynirle doldurmuşlar. Bence kalamarı mahvetmişler. Evet peynir çok baskın geliyordu. Olsun be manzaramız güzel en azından. Bak şurada şöyle. O zaman yarınki yemeklerden sonra olay daha çok netleşir herhalde. Evet. Değil mi? Haydi bakalım devam edelim. Bülent kaç euro geldi? Hesap? 65 sur. 65 euro geldi. Şeylere göre nasıl? Önceki gittiğimiz adalara göre daha pahalı değil mi? Ama zaten bunu biliyorduk. Rodos'un diğer adalara gittiklerimize benzemediğini. Burası biraz daha büyük şehir kıvamında. Tamam iyi hadi afiyet olsun. Profesyonel turizm. Böyle Herhalde evet. Hadi bakalım birazdan şimdi dondurma ikram edecekler. Onları da yiyelim. Ondan sonra biraz yürüyüş yapalım. Rodos'taki ilk akşamımızı burada sonlandırıyoruz. Yarın sabah daha serin bir günde uyanmak dileğiyle. Hoşçakalın. Hoşçakalın, iyi geceler. Rodos'taki ilk sabahımızdan günaydın. Şimdi önce kahvaltıya, ondan sonra adayı keşif başlasın. Rodos'ta yeni bir sabaha başladık. Kahvaltımızı yaptık. Şimdi önce bir araç kiralama işini halletmemiz gerekiyor. Yarın ve öbür gün çünkü merkez dışındaki göreceğimiz yerlere gitmek için araca ihtiyacımız var. Şimdi önce bir onu halledelim. Ondan sonra Old Town'a doğru yürüyüşe başlayalım. Haydi bakalım. Evet. Aracımızı aldık. Queen Rent-A-Car'dan aldık. Şimdi akşam teslim olacağız arabamızı. 2 günlüğünü 80 euroya aldık toplam. Şimdi artık Old Town'u gezme zamanı geldi. Haydi bakalım. Dün göstermiştim. Şuradaki bina Rodos Akvaryumu. Rodos'taki en kuzeydeki bina aynı zamanda. Şimdi burası yan yana oteller bölgesi. Bizim otelimiz burası. Burada Eli plajı boyunca çeşitli oteller var. Şimdi şöyle karşıya geçeyim. Buranın meşhur Eli plajını da göstereyim. Burada Eli plajı daha
sezon açılmamış herhalde. Burada hem şezlong hem şemsiyeler gözüküyordu fotoğraflarda. Şu anda böyle bir şey yok. Zaten buraların sezonu daha çok Haziran başı gibi falan oluyor. Şimdi yavaş yavaş Old Town'a doğru gidelim bakalım. Instagram'da da belki görmüşsünüzdür. Denizin içinde bir atlama platformu. 90 küsur yaşında bir adam her gün buradan çıkıp atlıyormuş. Hatta bununla ilgili birçok videoda görmüştüm. Şu anda sakin. Yoğun zamanlarda insanlar burada sıraya giriyorlarmış atlamak için. Şimdi buradan deniz kenarından Mandraki Limanı'na doğru gideceğiz. Burada daha henüz sezon başlamamış. Başladığı zaman zaten oldukça bizim alışkın olduğumuz ada şeyinden daha pahalı bir yer burası. Zaten hani bizim gittiğimiz diğer küçük adalardaki hava da şimdilik yok. Tabi burası şehir merkezi sonuçta. Her günde bir sürü kruz geliyor buraya. O yüzden bakalım yarın şehir dışı belki daha şeydir. Daha adamsıdır. Şimdi Mandraki Limanı uzaktan gözüktü. Şimdi burası Mandraki Limanı'nın girişi. Eskiden şu anda geyiklerin durduğu noktada ünlü dünyanın 7 harikasından biri olan Rodos heykelinin durduğu düşünülüyormuş. Hatta söylenene göre bir ayağı bu tarafta, diğer ayağı bu tarafta olmak üzere limanın girişinde ayakta duran kocaman bir yaklaşık 32-33 metre boyunda bir Helios güneş tanrısı heykeli olduğu söyleniyor. Fakat daha sonra depremde yıkılmış. Sonra da buralara birer erkek ve dişi geyik heykeli konmuş. Ama hala Helios efsanesi burada devam ediyor. Tanrılar tanrısı Zeus dünyayı tanrılara paylaştırırken Helios orada bulunamamış rivayete göre. Bulunamadığı için de ona hiçbir yer verilmemiş. Bunun tekrar edilmesini istemiş, kabul etmemişler. Bunun üstüne ilk ortaya çıkan kara parçası benim olsun mu demiş. Ve ondan sonra denizin içinden yemyeşil Rodos çıkmış. Rodos'u da Helios almış ve Helios'un Rodos için koruyucu, uğurlu bir tanrı olduğu düşünülüyormuş. Zaten yapılan heykelde onu onurlandırmak adına yapılmış. Böyle de bir öyküsü var. Şu ileride de 3 tane şey görüyorsunuz, yel değirmeni. Bunlar da Cenevizli esirler tarafından 14. yüzyılda inşa edilmiş. Toplam 18 tane varmış. Şu anda 3 tane kalmış. Burası ilginç bir liman. Aziz Nikolas Kalesi de şurası. Şimdi aşağıya doğru, surlara doğru gidelim. Oradan artık Old Town'a giriş yapacağız. Şu gördüğünüz feribotlarla da minik
feribotlarla da Simi ve Halki'ye gidiliyor. Fazladan bir günümüz daha olsaydı biz de gidecektik ama burası ancak bitecek. O yüzden Simi'ye başka zaman gideceğiz. Şimdi gezmeye devam. Burası Eleftheryas Meydanı ve belediye binası. Şimdi gene denize paralel olarak aşağıya doğru gidip yavaş yavaş Old Town'a gireceğiz. Burası da Evangelismus Kilisesi. Buranın gene ikonik yapılarından bir tanesi. Burası postane. Güzelliğe bakar mısınız? İşçilik, işçilik, işçilik. Harika. Evet, şimdi gelelim bu çeşmeye. Şimdi bu çeşme İtalya'nın Viterbo ilçesindeki çeşmenin 1/2 ölçekli haliymiş. Burası bir zamanlar İtalyanların da eline geçtiği için Rodos'ta işte hem Yunan esintileri var, Osmanlı'dan esintiler var, Hospitalier şövalyeleri var. Onları biraz sonra anlatacağım. Onlarla ilgili bir sürü eser var. İşte İtalyanlara ait mimari eserler var. O yüzden bu da onlarla ilgili İtalya'daki çeşmenin 1/2 ölçekli versiyonuymuş. Çeşmelerini de buraya getirmişler yani. Burası da Rodos'un adliye binası. Rodos'un bütün yerleri de böyle yerlerle dolu. Şimdi şunlar bu Mandraki Limanı'nın kenarında bir sürü tur şeyleri var bizde olduğu gibi. İşte bunların bir kısmı Lindos'a gidiyor, bir kısmı Simi'ye gidiyor, bir kısmı Halki'ye gidiyor. Bazıları işte akşamüstü gün batımı turu ayarlıyor. Çeşit çeşit seçenek var. Vaktiniz olursa, böyle bir isteğiniz olursa gelip Mandraki Limanı'nın yanındaki bu yerlerden faydalanabilirsiniz. Biz bu sefer bunu kullanamayacağız. Simi'ye gidecektik. Vaktimiz yetmiyor. Şimdi artık yavaş yavaş Old Town'a. Şimdi bir kahve molası verelim. Ondan sonra aman bir dakika. Ondan sonra şey yapalım. Evet. Kahvelerimizi içelim. Ondan sonra gezmeye devam edelim. Burada kocaman kocaman çok güzel ağaçlar var. Allah'tan hava güzel bugün. Esiyor. Hadi bakalım. Evet, burası da banka. Bank de Greece. Güzelmiş. Hop on hop off otobüsler var, trenler var. Old Town'un içine girmiyor tabi. Etrafından dolanıp böyle büyük bir tur atabiliyorsunuz. 20 euro. Ama biz zaten yarın oraları araba kiraladığımız için zaten göreceğiz. O yüzden şey yapmadık, almadık. Doğu ve Batı arasındaki stratejik kavşak noktasındaki konumu nedeniyle Rodos antik çağlardan beri sürekli saldırı ve egemenliklerle karşı karşıya kalmış. Rodos'ta yaşayan tüm medeniyetler Rodos'un tarihi üzerinde kültür, sanat ve mimaride derin bir etki bırakmış. Şimdi artık Old Town bölgesine giriyoruz. Gerçekten çok iyi korunmuş burası.
Old Town'un içine araç girmiyor. Sadece yürüyerek geziliyor. Ve içeride de böyle oldukça iri taşlı yollar var. O yüzden mümkün olduğunca rahat yürüyüş ayakkabılarıyla gelmeniz önerilir. Rodos sırasıyla Araplar ve Cenevizliler tarafından fethedilmiş. Bununla birlikte Rodos'un tarihi esas olarak Saint John şövalyelerinin yönetimiyle şekillenmiş. Sonunda Rodos 1522'de Kanuni Sultan Süleyman tarafından ele geçirilmiş. Ada 1912 yılına kadar Osmanlı İmparatorluğu'nun bir parçası olarak kalmış. Birinci Dünya Savaşı sırasında Rodos, gelişimine katkıda bulunan İtalyanların işgali altındaymış. Sonunda 1947'de Rodos ve tüm 12 adalar Yunan devletinin bir parçası olmuş. Harika bir yer bulduk. Nere burası? Zebrano. Kahveyi burada orada içmeseymişiz, burada içermişiz. Çok güzel bir yer. Evet. Ama burası meşhur Şövalyeler Caddesi. Buradan yürüyüp yolun sonunda Rodos Kalesi var. Ya da Büyük Üstadlar Sarayı var. Buraya da gideceğiz. O araba nasıl girmiş buraya? O da hayret. Buralar gece de çok güzel olur. Bu sağlı sollu işte İtalyanların, İspanyolların, Portekizlilerin hanları varmış burada. Geçmiş zamanla ilgili. Bunların bir kısmı tadilat geçirmiş, bir kısmı geçirmemiş. Şimdi şey yapacağız. Bu tarafa gidelim. Fakat burası çok 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 iyi korunmuş bir yer. Yani şimdiye kadar gezdiğim Old Town'lar arasında en iyi korunmuşlardan bir tanesi. Burada gene tatlı bir banka. Burada bir diğer kapı. Rodos'un Old Town'unda birçok buna benzer kapı göreceğiz. Bunların hepsi dış taraftan içeriye bağlantıyı sağlayan, vaktiyle kimi zaman Cenevizlilerin girdiği, kimi zaman Kanuni'nin girdiği bir sürü böyle kapı var. 8-10 tane var herhalde. Şimdi gezmeye devam bakalım. Bu güzel binada Rodos Arkeoloji Müzesi. 8'e kadar açılmış. Evet, giriş 10 euro. Kişi başı. Arkeoloji Müzesi de bina olarak çok güzel bir bina. Yani asıl binayı çekmek için giriyoruz açıkçası. Haydi bakalım. Rodos Arkeoloji Müzesi, Şövalyeler Hastanesi olarak da bilinen Orta Çağ'dan kalma bir binada yer almakta. Bu binanın inşasına 1440 yılında başlanmış ve 1489 yılında tamamlanmış. ...20. yüzyılın başlarında İtalyanlar tarafından restore edilmiş. Günümüzde Arkeoloji Müzesi adanın tamamında ve 12 adaların bazı küçük adacıklarında gerçekleşen kazılardan elde edilen buluntuları içermekte. Gezmeye devam. Buralar artık klasik turistik bölgeler. Bakalım.
Buralar güzelmiş yemek yemek için. Bir bakalım. Hatta güzel yerler var. Buralar böyle ağaç altında. Çok tatlıymış. Şuralar daha hoş. Görüntü göster. Tamam, bakarız hayatım. Tabii burada gene gel gel yapıyorlar şeyler. O da çok alışmadığımız bir şey ama herhalde buraların adeti bu olsa gerek. Biraz şimdi menüleri teftiş ederek şey yapıyor ama yani yeşil ve keyifli bir yer. Hoş da esinti de var. Dünkü gibi değil hava. Hadi bakalım gidelim. Evet, neler söyledik? Anlat bakalım. Ahtapot. Nasıl ahtapot? Fava yatağında grill ahtapot. Evet. Servis usulü buraya özel sübye. Saganaki. Evet. Bir de bira. Tamam. Gelsinler yiyelim. Yerimiz çok güzel, çok ferah. Buna benzer bir sürü hepsinin menüsü birbirine benziyor zaten. Güzel, keyifli bir yer yani. Gelenleri bekleriz. Belkimiz Fava yatağında grill oktopus. Burada porsiyonlar çok küçük gördüğünüz gibi. Hadi bize afiyet olsun. Kritik yapmak ister misin? Yapayım. Peynir, ahtapot ve buraya özgü bir kendi üretiminde sübye söyledik. Evet. Bence üçü de gayet başarılı. Değil mi? Çok güzeldi. Özellikle sübye buranın spesiyaliymiş. Çok lezzetli bulduk. Daha önce hiç yememiştim. Evet. Şu siyah şey. Tadı Görüntü çok olarak- lezzetli. görüntü olarak bir şey Görüntü ifade etmiyor. evet. Tadı çok, Çok güzel. lezzetli. Ahtapot güzeldi, değil mi? Ahtapot yumuşacık, çok güzel. Peynir çok lezzetliydi. Yani enteresan. Dün akşam gittiğimiz yerin Google puanı çok yüksekti fakat hiç mutlu olmadık yediklerimizden. Buranın da puanı gayet düşükmüş. Biz yeri görüp beğendik, oturduk. Ama gayet de güzel. Yani şansımıza biraz da bu işler herhalde. Hadi bakalım, bize afiyet olsun. Evet, şimdi harika bir yemek yedikten sonra Hipokrat Meydanı'na doğru gelelim bakalım. Böyle değişik bir şimdi kara orman istedik. Bakalım. Oh, vişneler geldi. Camdan tabii yansıyor da. Çikolata geldi. Şimdi onu sütlü bir karışımla yapacak bakalım. Camdan da çok yansıyor. Onları da bu şekilde. Bu nasıl yiyeceğiz acaba? Süslemeler bitmiyor. Mide fesatı. Thank you very much. Hadi bakalım. Buyurun. Bence sen. Baksana ne kadar çok. İyi ki bir tane söylemişsin. Evet. Çeşit çeşit. Hadi bakalım bak tadına. Neli bu? Orman, kara orman meyveleriyle. Hadi ben de yiyeyim. Evet, kritik alalım.
Çok güzel, çok lezzetli. Değil mi? Evet. Ama porsiyon çok büyüktü. Biz şunu 2 kişi yani bitirmekte zorlandık. Yani normal dondurmadan daha farklı bir şey ve çok Evet, güzel. evet çok lezzetliydi. Bir de onu böyle gösteriyle sunum yapıyorlar. Gayet lezzetli bir deneyim oldu. Gideceğimiz yere yemek yemekten gidemiyoruz. Bak. Ama ümitliyiz, gideceğiz yani. Şimdi Hipokrat Meydanı'nda birazdan sağımıza solumuza göz atacağız. Hadi bakalım. Evet, burası da Hipokrat Meydanı. Son derece kalabalık. Yukarılarda oturma yerleri var şöyle. Giderek kalabalıklaşıyor ortalık. Hiç öyle sıcak öğlen falan. Burası bir ünlü bir şaraphane. Cellar of the Night. Ama elimizde şimdi şişe taşıyamayız. Belki daha sonra. Rodos yaklaşık 400 yıl boyunca Osmanlı egemenliğinde kalmış. Ada genelinde günümüze ulaşan camiler, kütüphaneler, türbeler ve hamamlar kentin tarihi dokusunu şekillendirmekte. Bundan birkaç saat önce bu yolun tam öbür ucundan yukarı doğru bakmıştık. Burası Şövalyeler Caddesi. Oradan buraya yürüyerek gelinip burası da Rodos Kalesi ya da Büyük Üstadlar Sarayı. Güzel bir yer. Evet, Büyük Üstadlar Sarayı'na geldik. Giriş 20 euro. Normalde sezonda burada bilet kuyruğu oluyormuş. Online almakta fayda varmış. Biz ama hem sezon olmamasına güvendik hem de ne zaman geleceğimizi bilememiştik. Ama hiç sıra beklemeden girdik içeri. Şimdi şuradan başlıyoruz. Aziz Yuhanna Hastanesi Şövalyeleri tarikatı yaygın olarak Hospitalier Şövalyeleri olarak anılır. 12. yüzyılın başlarında kurulmuş ve temel amacı kutsal topraklara gelen yaralı ve hasta hacıların refahıyla ilgilenmek olan dini bir tarikat olarak başlamış. Daha sonra hastane şövalyeleri olacak şövalyeleri işe almasıyla askeri bir karakter kazanmış. Büyük Üstadlar Sarayı, Rodos'taki Hospitalier döneminin muhtemelen en ikonik anıtı. Orta Çağ kentinin en yüksek kuzeybatı noktasına inşa edilmiş olup, Orta Çağ surlarının ayrılmaz bir parçası olarak şehrin ve limanların üzerinde yükselen bir hacme sahip. Saray, şövalyelerin Rodos'a yerleşmesinden hemen sonra 14. yüzyılın başlarında inşa edilmiş. 1930'lardaki kapsamlı restorasyonu sırasında adanın İtalyan işgali döneminde İtalyan valisinin idari, merkezi ve ikametgahı olarak bugünkü iç düzenini kazanmış. Evet, Büyük Üstadlar Sarayı'nda gezintimiz bitti. Gerçekten çok iyi korunmuş. Çok güzel bir yapı. Hem burası hem de Arkeoloji Müzesi'nin binası, yani bina olarak içindekilerden ayrı olarak söylüyorum. Bina olarak çok etkileyici ve çok güzel, görseli çok güzel binalar. Zamanınız olursa, ilginiz varsa buraları da görürsünüz. Şimdi 1 saat kulesi var, onu görmeye gidelim. Haydi bakalım. 1856 yılında yakındaki Aziz Yuhanna Kilisesi'nde depolanan mühimmatın neden olduğu bir barut patlaması, Saat Kulesi de dahil olmak üzere kentin büyük bölümüne ciddi hasar vermiş. Bu olaydan sonra kule 19. yüzyılın ortalarında Fethi Paşa'nın gözetiminde yeniden inşa edilmiş.
Yeniden inşa barok mimarisinden etkilenen dekoratif unsurlar içermiş. Burası da Hafız Ahmet Ağa Kütüphanesi ama kapalı. Niye kapalıysa anlayamadım. 15'e kadar. Saatte mi problem olmuş? 15'e kadar açıkmış. Saat şimdi 16:10. O yüzden geç kalmışız. Burası da biraz önce önünden geçmiştik. Cami. Evet, kütüphanenin saatini kaçırdık. Saat kulesini gördük. Şimdi saat 4:30 oldu. Biraz bir odaya gidelim. Ondan sonra belki denize gireriz, belki uyuruz, bilmiyorum. Ondan sonra akşamüstü tekrar görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın. Deniz kapısından, aha taksi geçti. Deniz kapısından denize doğru çıktık. Hop, hop, hop. Şimdi hadi bakalım. Umarım klimalar dünkü gibi değildir. Mutlu Mesut odamızda serinleriz. Evet, arabamızı aldık. Plakamız da bu. Yarın sabah Lindos köyüne doğru gideceğiz. Tabii Ebru Hanım çok yardımcı oldu. Queen Rent-A-Car'dan aldık. Çok yardımcı oldu kendisi. Rodos sitelerinden. Buraya gelen olursa mutlaka uğrasınlar. Biz şimdi yemeğe gidelim. Arabamızı otele bıraktık. Şimdi gene yakınlarda bir yere yemeğe gidiyoruz. Otelimiz birçok yemek yenecek yere yakın, güzel. Şimdi bakalım bu gece neler yiyeceğiz. Orada görüşürüz. Evet, şimdi Koykos'ta yer bulamadık. Bir de Tamam'a bakalım. Ondan sonra ne yapacağımıza karar verelim. Bu akşam da Tamam restorana geldik. Evet, ne söyledik? Söyle. Ya 2 gündür denk getiremiyoruz. Bir türlü kalamar. Niye böyle? Klasik kalamarda. Baby kalamarla ahtapot simidi söyledik. Ne farklı, ne kadar değişik o. Sen bir şey söyle, ben o sakana mı? İşte kızarmış feta peyniri söyledim bu sefer. Yarın yeriz. Teşekkür ederim. Evet, kızarmış feta peyniri. Yine ahtapot grill. Bu sefer 2 bacak var. Öğlen bir bacak vardı, tamam. Şimdi bebek kalamarı bekliyoruz. Hadi bize afiyet olsun. Evet, bu da baby kalamar. Başında baby olmasaydı iyiydi. İnsan kendini kötü hissediyor. Hadi afiyet olsun. Kritik alalım. Üçü de çok lezzetli. Değil mi? 10 üzerinden 10. Yani aradığımız yoktu ama gelenler süper. Evet, çok lezzetli. Ahtapot da çok lezzetliydi. Ahtapot müthiş. Bugüne kadar yediğim en iyi ahtapotlardan biri. Bebek kalamar da çok güzeldi. Sadece biraz sosunda işte soya sosu var herhalde. Bana biraz tuzlu geldi. O yüzden çok yiyemedim ama çok lezzetli.
Şu feta peyniri de çok lezzetliydi. Normalde peynir dersin ama ciddi de. Yo, çok lezzetliydi. Güzel bir seçim olmuş. Afiyet olmaya devam etsin. Hadi bakalım. Evet, en son ikram olarak çikolata topu ve portakal likörü geldi. Artık bugünü kapatalım mı? Lütfen. Kapatalım. Kapatalım. Yarın sabah Lindos'a gitmek üzere buluşacağız. Yarın sabah görüşmek üzere. Hoşça kalın.